Karakter tasarımlarınız ilgi çekmiyor mu? Bu profesyoneller ne yapıyor da karakterleri bu kadar albenili oluyor? Yaklaş. Yaklaş, sırlarını sana söyleyeceğim. Bu videoyu izledikten sonra karakterleriniz artık asla eskisi gibi olmayacak. Bir sonraki Spider-Man'i mi tasarlamak istiyorsun ha? O zaman bu videoyu izle. Hadi yine verdim. Bedava bilgi veriyorum yine. Okul okumayan çizerlerin dostu Rolento yine bedava bilgi dağıtıyor. Gel vatandaş, gel. Tasarımlarınızı, çizimlerinizi bir adım daha ileri taşıyacak bir yöntemle daha karşınızdayım arkadaşlar. Shape Design. Shape, şekil, biçim, form demek. Bunlardan 3 tanesini hatırlayacaksınız. Üçgen, kare ve daire. Bu şekillerin birçok alanda kullanılmasının bir sebebi var elbette. Çünkü bu şekillerin anlaşılması basit, okunması kolay. Biz de tasarımlarımızı yaparken bu şekillerden faydalanacağız. İlk olarak üçgenden başlıyorum. Bu aralar birçok kedi çizimi yapıyorum. Hatta bir tane defterimi komple kedi çizimlerine ayırdım ve eskiz defterini bitireceğim bu kedi çizimleriyle. Kedi çizimi derken tam bir eskiz defteri tabii ki. Araştırmalar var. Kimi kediler realistik çizilmiş, kimi kediler stilistik çizilmiş. Bazen anatomi çalışıyorum, bazen karalamalar var, bazen bitmişe yakın işler var. Yani tam bir eskiz defteri. Bu çalışmalarımın da yavaş yavaş sonuç vermesini istiyorum ve galiba biraz sonuç veriyor. Çünkü bu videoda gördüğünüz kedileri arkadaşlar kafadan çizdim, evet. Bu görmüş olduğunuz kediyi de özellikle üçgen formuna sokuyorum. Yani şekli pozumu verirken kullanıyorum. Direkt tasarımda kullanmamış olabilirim. Mesela kedinin kafası üçgen değil ya da vücudu direkt kendisi üçgen değil, patileri üçgenden oluşmuyor ama kedinin verdiği poz genel olarak baktığımızda üçgen şeklinde. Yani bu şekli böyle de kullanabiliriz. Sadece tasarımlarımızda gidip de üçgeni aynen koymak değil de karakterimize poz verirken de kullanabiliriz. Çizimin temel konularını çalışırken uyguladığım bir yöntem var. Biliyorsunuz bunu sık sık da söylüyorum. Niccolo Machiavelli'nin de dediği gibi divide et impera. Yani parçalayın ve yönetin. Biz çizim yaparken bilgilerimizi çizime eş zamanlı olarak aktarmamız gerekiyor. Fakat çalışırken bu pek mümkün değil. Aynı anda birden fazla konuyu çalışmak çok daha zordur. O yüzden diyorum bölün arkadaşlar. Bugün sadece Shape Design'dan bahsedeceğim. Bu konuyu çalıştıktan sonra önceki bilgilerinize aktarmak, bunları birlikte kullanmak da yine bize bakıyor. Bir karakter, mekan, poster, logo vesaire artık bunu çoğaltın. Tasarlarken tasarımın anlaşılır olması en önemli konulardan biri. Shape Design'da yani şekillerde bize bunu sağlıyor. Peki direkt üçgenin kullanıldığı bir karaktere bakalım. Mesela Angry Birds oyununu duymuşsunuzdur. Bu oyunda sarı bir tane kuş vardı. Benim de en sevdiğim özelliklerden birisine sahipti. Bu kuşa bakmak istiyorum. Bakın bu kuş direkt üçgen şeklinde zaten. Elbette mükemmel bir üçgen değil. Eşkenar üçgen gibi değil. Uçları sivri değil. Ama bu zaten gerekli de değil. Önemli olan burada temiz, sade, anlaşılır, kolay okunabilir olması. Bu karakter bakın ne kadar temiz ve akılda kalıcı. Peki biraz daha komplike bir karaktere bakalım. Mesela benim hakkında videomda olan Gris oyunundaki Gris karakterine bakalım. Bu karaktere de dikkat ederseniz üçgen bir şekil verilmiş. Elbette oyun içinde animasyonlar var. Sürekli üçgen halinde kalmıyor. Bu kıyafet hareket ediyor, sağa sola dönüyor, dalgalanıyor, farklı şekiller alıyor. Fakat temel şekli, en benzediği şekil, büyük şekil yine üçgen. Ayrıca bu üçgen şeklini sadece bütün şekilde kullanmamışlar. Ufak şekillerde de var dikkat ederseniz. Oyunun içinde karakterimiz bazı özellikler kazanıyor ve bu özellikler de kıyafetinin şeklinin değişmesiyle oluyor. Mesela kare şekline döndüğü bir özellik var. Bu şekle dönüşüp bir yerleri kırıyoruz oyunda. Bakın yine kare kullanılmış. Anlaşılır bir şekil. Ayrıca suya girdiğimiz kısımlar var. Bu sefer kafamızı ve ayaklarımızı, ellerimizi görmüyoruz. Direkt bir üçgene dönüşüyoruz. Kısaca bu şekillerin gücünü kullanmış bu oyun. Karakterin kolu, karakterin ayakları bunlar da yine üçgen şekilde tasarlanmış. Kare şekline bakacak olursak da buradaki tasarlamak istediğim kediyi hem kafasını hem vücudunu daha çok kareye çevirmeye çalışıyorum. Dikdörtgeni de katabilirsiniz bunun içine. Vücudunu biraz daha şişman yapıyorum. Bakın arka kısmı, göbek ve kalça kısmını daha geniş yapıyorum ki daha kare bir şekil alsın. Vücudun diğer parçalarını da bu şekli göz önünde bulundurarak yapıyorum. Mesela kolları bakın dikdörtgene yakın. Kulaklar yine aynı şekilde kareye yakın olması
olmasına dikkat ediyorum. Peki yine bilindik bir karakterden örnek vereyim. Belki oynayanlarınız, duyanlarınız vardır. Benim de çok sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Super Meat Boy. Buradaki karakter zaten direkt kare şeklinde. Bacakları, elleri de aynı şekilde kare şeklinde. Büyük parçaya baktığınız zaman gövdesi de yine kare şeklinde. Sadece gözlerini yuvarlak yapmışlar. Ağzı bile bakın genelde açtığı zaman kare şeklinde tasarlanmış. Ve bu oyun gerçekten çok başarılı olmuş bir oyun. Bu karakter de yine akıllarda kalmış bir karakter. Elbette bunu sağlayan sadece şekli, karakteri oluşturan o karelik değil ama emin olun büyük bir kısmına etki etmiştir. Sadece şekille bu etkiyi sağlayamayabilirsiniz elbette. Karakterin surat yapısı, verdiği tepki, rengi, çıkardığı sesler, bunların hepsi tabii ki karakterin ikonlaşmasına ya da unutulmamasına bir sebeptir. Ama üzerinde kullanılan, bu karakteri tasarlarken kullanılan şekil tasarımı büyük bir oranda etkiliyor. Peki biraz daha kompleks bir karaktere gidelim bu sefer. Up animasyonundaki Carl karakteri. Bu karakteri yine biraz üstün körü çiziyorum. Sadece o karakterin tasarımında kullanılan kareleri görmemiz için. Zaten kafası Carl'ın direkt bir kare. Bu karakteri oluşturan en büyük parçalara dikkat ederseniz gövdesi bakın kare şeklinde. Kafası aynı şekilde, bacaklar dikdörtgen, gözlüklerinin çerçeveleri bile arkadaşlar dikdörtgen şeklinde yapılmış bakın. Son olarak yuvarlak şekline de bir bakalım. Yine kafadan bir kedi çiziyorum. Bu sefer yuvarlak hatlar kullanıyorum. Dediğim gibi büyük şekil olarak zaten yuvarlığa benzetmeye çalışıyorum. Orada anlaştık. Fakat bunun dışında daha da kuvvetlendirmek için yüzünü, bacaklarını, kalçasını, patisini hepsini daha yuvarlak çizgilerle yapmaya çalışıyorum. Hatta gördüğünüz gibi önce büyük yuvarlak şekli çiziyorum. Mesela kafası için. Ondan sonra gözü, burnu, ağzı çiziyorum. Gözleri de yuvarlak, kulakları da olabildiğince yuvarlıyorum. Sonrasında da biraz daha sevimlilik artsın diye şaşkın bir ifade de ekliyorum. Bakın ilk kedi ile bu kedi arasındaki farkı görüyorsunuz. Karakteri bir şey tanımlamaz. Fakat burada shape design konuşuyoruz. Şekil dizaynını konuşuyoruz. Ve bunun büyük bir etkisi olduğunu söylemeliyim. Bu şekillerin kullanılma amacı sadece okunabilirlik, anlaşılabilirlik değil elbette. Bu şekillerin karakterlere olan etkisi de büyük. Mesela yuvarlak şekil genellikle daha çok bebeklerde ve sevimli olması istenilen karakterlerde kullanılır. Üçgen karakter kötü adam tasarımlarında, kare ise ana karakter, güvenilir karakter tasarımlarında daha yaygın. Bu elbette bir kural, bir mecburiyet değil. Yani yuvarlak olup da hiç sevimli olmayan bir karakter de olabilir elbette. Mesela Elden Ring'deki Godskin Doğu'daki şu şişman adam hiç sevimli değildi gerçekten. Yani bu kısaca bir kural ya da bir mecburiyet değil. Fakat izleyiciden alınan tepkiler genelde bu yönde olduğu için tasarımları yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir konu. Bunu en güzel örnekleyen de genelde Disney oluyor. Animasyonlarında bu shape dizaynı, şekillerin tasarımına çok önem veriyorlar. Bunu örneklendirmek için de yine bilinen bir karaktere bakabiliriz. Mesela Kirby karakteri. Kirby'nin dikkat ederseniz en büyük şekli zaten yuvarlak. Kendisi kocaman bir top. Sadece kafası da değil, gözleri de yuvarlak, ağzı yuvarlak, ayakları, elleri hepsi yuvarlak bir yapıda. Bu da ister istemez bir sevimlilik katıyor karaktere. Yani Sonic ile Kirby'yi yan yana koyalım mesela. Hangisi daha tatlı gözüküyor dersem sanırım Sonic demeyiz. Mesela Pokemon dünyaca ünlü olan bir şey değil mi? Pokemon'daki bir karaktere bakalım. Benim de çok sevdiğim. Ben bu arada ilk Pokemon tasarımlarını daha çok seviyorum. Orada mesela Snorlax vardı. Ona da baktığımız zaman bu karakter sevimli bir karakterdi bence. Ve kullanılan şekillere baktığımızda da genellikle yuvarlak. El ve ayağındaki tırnakları saymazsak neredeyse hiç keskin bir tarafı da yok mesela. Hep yuvarlak. Kolları, kulakları, gözleri, suratındaki o işaret, ayakları, vücudu hepsi yuvarlak bir hatta sahip. Ve büyük şekle baktığımız zaman yine kocaman bir yuvarlak. Daha küçük şekillere bakarsak da yine kafası da bir yuvarlak, ayakları da bir yuvarlak. Yani bol miktarda yuvarlak şekil kullanılmış. Siz de tasarım yaparken ya da poz verirken bu kuralı ve şekilleri mutlaka düşünün. İlk başta temel olan bu şekillerden başlayın. Sonrasında bunun varyasyonlarını deneyebilir, şekilleri esnetebilirsiniz. Çizimlerinize, tasarımlarınıza büyük seviye atlatacak bir düşünce tarzı bence bu. Bu çalışmayı, bu düşünce tarzını mutlaka günlük eskizlerinize, çizimlerinize, tasarımlarınıza katmalısınız. Bu düşünce tarzından yararlanmalısınız. Gerçekten çok faydasını göreceğinize eminim. Kanalımın en çok izlenen videolarından biri olan thumbnail videosu vardı biliyorsunuz. Bu shape design ve thumbnail ikisi aslında çok birbiriyle ilişkili iki konu. Bunları da birleştirip çalışabilirsiniz. O videoya bakmak isterseniz de
Şuradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atın ki böyle çok daha fazla video gelsin. Kanalıma atacağım videoları ilk önce Patreon sayfama atıyorum. Ayrıca özellikle çizim videolarında ekstra çizimlerde atıyorum. O yüzden Patreon sayfama da bakmak isterseniz link aşağıda arkadaşlar. Çalışmalarınızı göndermek isterseniz bir Discord kanalımız da var. Oraya da gelip günlük eskizlerinizi atabilirsiniz. Belki de bu videodaki gibi, benim yaptığım gibi çalışmalarınızı oraya da atabilirsiniz. Eleştiri isteyebilirsiniz. Community. Evet, videomuz burada sona eriyor. Ama peki sen, bu videoyu izleyen kişi, saatlerce çizim videosu izliyor ve asla eline kalem kağıt almıyor musun? O zaman büyük bir yanlış içerisindesin. Bu videodan sonra çizim yapmadan asla diğer videoyu açmayacaksın. Hop hop hop, çek. Elini mouse'tan çek. Hayır. Hayır, tıklama ona. Tıklama asla. Benim videoma tıklayabilirsin. Thumbnail videosuna tıklayabilirsin. Onu izle, onu da izle ama başka video izle. Hayır.